Sovyetlerdeki barlar ve gece hayatının özetini sizlere aktaracağız. Ya da diğer bir deyişle sosyalizmin alkolle dansını sizlere anlatacağız. Belki de Sovyet sisteminin en tartışmalı noktalarından biri de sosyalizmde eğlence kültürü konusuydu. İnsan emeğini kutsarken boş zaman ve eğlenceye nasıl bakılmalıydı? 1920'li yıllarda Sovyetler Birliği alkolü ve aşırı bireysel zevkleri devrimci bilince zarar veren unsurlar kategorisinde gördü. Aşırılık ve kendini bilinçsizce eğlenceye kaptırma kapitalist çürümüşlüğün göstergesiydi. Yani özü itibariyle eğlence ancak kolektif bir bilinç geliştirdiği ölçüde olmalıydı. Çünkü yeni Sovyet insanı zeki, disiplinli ve çalışkan olmalıydı. Ama aynı zamanda ruhen de sağlıklı olmalıydı, bireylerin psikolojik ihtiyaçları göz ardı edilemezdi. Bu yüzden eğlence kültürü bir dinlenme biçimi olarak Sovyetler tarafından kapitalist kültürden farklı olacak şekillerde sürekli desteklendi. Sovyetlerin resmi görüşü, boş zaman, sosyalist insanın kendini yeniden üretme zamanıdır ifadesiyle özetlenebilecek bir şekildeydi. Tiyatro salonları, sinemalar, kültür evleri gibi yerler eğlence için değil, aydınlanma amacıyla tasarlanmıştı. Geleneksel Marksist ideolojik bakış ne kadar sert olursa olsun, Sovyetler Birliği halkın eğlence ihtiyacını kabul etti. Ancak tıpkı planlı ekonomi konusunda olduğu gibi eğlencenin biçimi, süresi ve anlamı tamamen planlıydı. Örneğin Pravda gazetesinde 1962 yılındaki manşet, "Sosyalist toplum, bireyin sadece çalışmasını değil, kaliteli dinlenmesini de örgütler" şeklindeydi. Bilindiği gibi Sovyetlerde diğer insanları sömürmeye yol açabilecek özel mülkiyet edinmek veya işletmek yasaktı. Bu Marksizmin en temel ilkesiydi. Yani restoran, bar ve gece kulübü gibi işletmelerin tamamı devlete aitti. Her şehirde belli başlı restoranlar vardı. Bunlar hem işçilere hem de bürokratlara hizmet eden yerlerdi. Zamanla toplumun diğer meslek kesimlerine de hitap eden farklı mekanlar da oluştu. Garsonlar ve şefler devlet memuruydu. Alkollü içecekler devlet fabrikalarında planlı bir şekilde üretilirdi. Vodka, Sovyet şampanyası, yerli şaraplar gibi standart alkoller bu mekanlarda her zaman olurdu. Sovyetlerde alkol kullanmak, özellikle de vodka tüketmek çoğu zaman sıradan bir durumdu. İş sonrası vodka, bayramlarda vodka ya da kutlamalarda vodka, Sovyet insanının vazgeçilmezleri arasındaydı. Vodka, Sovyet işçi sınıfı kültürünün bir parçasıydı. Düğünlerde, maaş günlerinde veya başarı kutlamalarında olmazsa olmazdı. Resmi barların, devlet restoranlarının dışında da bir eğlence hayatı vardı. Sovyetler Birliği'nde her ne kadar eğlence alanı zamansal olarak planlanmış ve genel hatları düzenlenmiş bir şekilde olsa da Sovyet halkı kendi alternatif gece hayatını da yarattı. Özellikle gençlerin başını çektiği, kurallara biraz daha gevşek yaklaşan, yer yer sistemi zorlayan bir eğlence kültürüydü. Sovyet gece hayatı ne batıdaki gibi sınırsız hazza dayalı ne de tamamen baskılanmış bir alan değildi.